Merhaba sevgili izleyenler. Elektrikli araçların en çok ön plana çıkan özelliklerinden biri de sessiz olması bildiğiniz gibi. İlk kez elektrikli araçla karşılaşan biri gerçekten şaşırıyor aracın sessizliği karşısında. Hatta böyle araç olur mu? Çok sessiz vesaire diyenler oluyor. Tabii aracın yapay olarak dışarıya bir ses verme özelliği var güvenlik açısından. Bütün araçlarda bu, böyle hibrit araçlarda da aynı şekilde. Ama tabii bu çok yüksek bir ses değil. İçten yanmalı motora sahip araçlar kadar yüksek bir ses vermiyor. Peki bu sessizlik iç mekan ne kadar yansıyor? İç mekan ne kadar sessiz? Aslında bununla ilgili ben daha önceden bir video çekmiştim 2-3 hafta önce, fakat mikrofon çalışmadığı için, kendi mikrofonum çalışmadığı için sesle ilgili bazı problemler olmuş. O kısımları yeniden seslendirmem gerekecek. Bunun yanında cadde üzerinde 50 km hızla, şehir içi hızıyla giderken ses seviyesine kadar bununla ilgili bir kısmı tekrar çekmem gerekecek. Çünkü o noktada bir sıkıntı oluşmuş. Aslında ben daha öncesinde ölçümleri yaptım. Bu arada ölçümleri cep telefonuyla yapmak zorunda kaldım. Tabii bunu da biraz araştırarak yaptım. Sonuçların mümkün mertebe doğru olması için. Ve iOS cihazda bu ölçümü yapmaya karar verdim. Çünkü Android'de çok farklı üreticilerin farklı modelleri olduğundan dolayı mikrofonlar da değişiklik gösterebiliyor. Bu sebeple referans noktasında daha büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Fakat iPhone'lar tek bir üretici tarafından üretildiği için mikrofonları da genellikle birbirine yakın seviyede oluyor ve daha tutarlı sonuçlar elde edilebiliyor. Programların kendi içinde de tutarsızlıklar söz konusu. Birkaç program yükledim ve birkaç cihazla denedim. Hem Android tarafında hem iOS tarafında. Bazıları çok yüksek değerler verdi, bazıları da çok düşük değerler verdi. Bunu nasıl anlıyorsun derseniz, yani bir yol sesi, bir konuşma sesi, bir televizyon gürültüsünün ne kadar olduğu az çok belli. Bunu ölçtüğüm zaman gerçekten ya çok yüksek ya çok düşük değerler elde edilebildiğini gördüm. Bu sebeple de NIOSH ne şekilde okunuyor bilmiyorum, programını indirmeye karar verdim ki App Store'da da en yüksek puanı alan program bu program. Ve 3 tane cihazla test ettim. Ve sonuçların tutarlı olduğunu ve birbirine yakın olduğunu gördüm 3 cihazda. Hatta neredeyse aynı. Çok küçük sapmalar oluyor. 0.1 desibel gibi. Öncelikle cadde üzerinde 50 km hızla ne kadar bir gürültü seviyesi oluyor içeride, onu ölçmeye çalışacağım. Gerçi daha öncesinde ölçmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam 55 desibel seviyesinde bir gürültü oluyordu içeride. Fakat şimdi yeniden ölçmek ve size göstermek istiyorum. Bu arada ölçümlerimi yaparken mümkün mertebe konuşmamaya çalışıyorum ki konuşma sesi etkilemesin. Çukurlardan geçişleri dikkate almamaya çalışıyorum. Araçta herhangi bir müzik sesinin açık olmamasına dikkat ediyorum. Ayrıca da camlar ve sunroof kapalı. Zaten şu an kamerayı sunroof'a monte etmiş durumdayım. Yolum müsait olunca 50 kilometre kadar hıza çıkacağız. Bakalım 50 kilometre hızlarda ne seviyede gösterecek yeniden. Bu arada belki izleyeniniz olmuştur. Sinan Koç otopark.com'da Ioniq 6'yı test etmiş ve o da bu konudan bahsetti. Ancak benim çekimlerim o videoyu izlemeden önceydi. Yani o videoyu izledi de böyle bir şey video çekti diye düşünmeyin. Benim zaten aklımda olan bir konuydu. Zaten Sinan Koç da başka bir sitenin yaptığı ölçümü referans alıp bu ölçümleri söyledi. Orada da yanlış hatırlamıyorsam 4. ya da 5. araç çıkmıştı en sessiz araçların içinde. Şimdi bunu biz de birebir deneyimleyeceğiz. Ve aramıza biraz mesafe koyalım. Arkamızda herhangi bir araç yok. 40, 42, 43, 50 ile gidiyoruz. Kamerada gözüktü mü bilmiyorum ama 56, 54, 53 küsüre düştü biraz. Şimdi şurada daha sağlıklı bir ölçüm yapabiliriz. Muhtemelen yolumuz daha müsait olacak. Burası Mostar Köprüsü, yanlış bilmiyorsam ismini. Bir taraf Pendik sahile iniyor. Benim geçtiğim tarafta E5'e çıkıyor.
Ne kadar gözüktü bilmiyorum ama dediğim gibi daha önceki ölçümlerimden de bu sonuçları yakaladım. Şehir içinde caddede giderken 56, 54, maksimum 57. Şimdi trafik yoğunlaştı, araç kornaları, onların gürültüsü, ne kadar camlar kapalı da olsa içeri etkiliyor. Daha önceki ölçümlerime dayanarak da söylüyorum. Belki kameraya yansımamış olabilir, bir süre ölçüm yapabildim. Gelirken yine ölçüm yaptım. Şehir içinde iki şeritli gidiş geliş bir cadde, yani iki şerit gidiş, iki şerit geliş olacak şekilde bir caddede ilerlerken ses seviyemiz 53 minimum, 57 maksimum olacak şekilde. Araç içinde müzik açık değilse, herhangi bir konuşma yoksa, yani gördünüz mü bilmiyorum, ısrarla burnunu sokuyor. Yani benden sonra geçmesi gayet müsait, gayet rahat geçebilir. Ama ısrarla burnunu sokuyor ve beni de yanıltıyor. Yani geçecek mi, duracak mı anlayamıyorum. Ya maalesef trafikte bu durumlarla çok karşılaşıyoruz. Sabırlı olmak lazım ama sabır da bir yere kadar. Toparlıyorum tekrar. Şehir içi iki şeritli gidiş geliş cadde, 50 km hızla bu aracın minimum ses seviyesi 52-53 desibel civarlarında, maksimum ses seviyesi 57-58 desibel civarlarında, ortalamada 55-56 desibel diyebilirim çok rahatlıkla. Bu ses seviyesi ölçümünde araç içinde herhangi bir konuşma, herhangi bir müzik sesi yok. Dışarıdan gelen seslere karşı da camlar kapalı olacak şekilde. Klimanın seviyesini yükseltsem mutlaka etkileyecek. Hatta gelin onu da deneyelim. Gerçi şu an 50 km hızla deneyemeyeceğiz. 60 km hızla klima son seviyede çalışırken ses seviyesi ne olacak, ona bakalım hemen. ...69-70 desibel civarı. Hatta direkt mikrofona gelmesin diye telefonu biraz havalandırma ızgaralarından uzakta tutuyorum ama değişen bir şey yok. Evet, 70 desibel, 69 desibel civarında. Klima 8. derecede açıkken hemen kapatalım çünkü bayağı soğuk oldu. Maalesef otoyoldaki çekimlerimde videoda ses sorunu yaşandığını da belirtmiştim. O sesleri düzeltmekle uğraştım ama üstüne tekrar seslendirme yapmak çok doğal durmuyor. O yüzden tekrar videoyu çekmeye karar verdim. 80 km hızla ilerliyorum şu an. ...65, 64... ...90'a çıkalım. ...66, 65... Bir taraftan da aracın güvenlik sistemleri uyarı veriyor. Genellikle 65-66 civarı. 90'a düşüyorum tekrar. ...62'ye kadar düştü. 62,5'a kadar. 63. Evet,
Evet, yolun kaplamasının da asfaltın kalitesinin de etkisi var. Asfalt kalitesine göre 62,5-65 arasında değişen bir değer. Bu D100 karayolunda yaptığım bir ölçüm. Şimdi otobana giriyoruz, paralı yola. Şu an gişelerden geçtik. 90'a sabitleyelim, zaten sabitleyicimiz 90. Şerit takibimiz açık. Şeritte tutma asistanımız açık. Onların farkını da anlatacağım. Başka bir videoda ama. Asfalt kalitesi de çok fark ediyor. Buradaki asfalt biraz gürültülü bir asfalt. Biraz daha düzgün bir asfalta geçtik. Az önce 66-67 civarındaydı. Şimdi 62 civarında, 61'e kadar düşüyor hatta. Dediğim gibi asfalt kalitesi ciddi etkiliyor. 100'e çıkalım. Asfalt kalitesi yine değişti. Yine gürültülü bir asfalttayız şu an. İşte yine 62-66 arası asfaltın kalitesine göre değişiyor. 64 diyebiliriz ortalama. Son olarak 120 kilometreye çıkalım. %115, %116. Arkamız müsait. Önümüz müsait. Bu hızlarda rüzgar sesi almaya başlıyor araç. ...64 ile 66 arası. Yani 64 küsür, 64,5 ve 66 küsür olarak ölçüyoruz. ...67'ye kadar çıktı ama tabii o an yanımızdan araç geçiyordu. Buna da minimum 64, maksimum 67 diyebiliriz. Ortalama 65 ile 66 arasında gidip geliyor. ...65 küsur 66. Ortalama olarak 66. Minimum 64, maksimum da 67 desibel çıkıyor 120 kilometre hızla. Evet, ses testimizi burada artık sonlandırıyoruz nihayetinde. Maalesef sesle ilgili, kendi mikrofonumla ilgili problem olduğu için 2-3 kez çekmek zorunda kaldım. Eğer vaktim olursa diğer araçların referans bilgisini de videoda bir şekilde eklerim. Ses testimizden şimdilik bu kadar.
Başka videolarda görüşmek üzere. Seyrettiğiniz için hepinize teşekkürler. Eğer bu videoları seyredip böyle bir araç almak istiyorsanız Allah size çok daha güzellerini nasip etsin. İnşallah Mercedesler, BMW'ler, Audi'ler nasip etsin. Yeniden görüşünceye dek Allah'a ısmarladık.